21. yüzyıl dünya politikasının işleyiş yönünü arıyorsak bakışımızı bir öncekine çevirmeliyiz. Yani aşırılıklar çağı 20. yüzyıla. Şüphesiz ki bu yüzyılda zikredilmesi gerekecek olan ilk büyük buhran 1. Dünya Savaşı olacaktır. Bu savaşta tarihteki bütün kayda değer vakalar gibi durup dururken öylesine patlak vermiş bir olay değildir ve kökleri Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı fikir akımlarına kadar aranmalıdır. Şimdi bu ideolojileri kısaca incelemeye gerekli görüyoruz. 1. Liberalizm. İlk olarak insanlığın istikbalini baştan aşağı değiştirmiş olan liberalizmden başlıyoruz. Bu fikir akımı, hükümdarın sınırsız ve tartışılmaz otoritesine karşı halkların temel hak ve özgürlüklerini savunma eğilimi olarak ortaya çıkmıştır. Temel olarak anayasalı bir sistem öngören liberalizme göre hükümdar yine hükümdar olarak kalmaktadır fakat yetkileri anayasa ile sınırlandırılmıştır. Bu, Avrupalı insanların tarih boyunca ilk defa duydukları bir durumdu. Doğal olarak monarşi ile yönetilen İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleri bu monarşi karşıtı fikirle ve bunun kaynağı olan Fransa ile mücadele etmişler, bu yolla Napolyon savaşları gerçekleşmiştir. Monarşi ile yönetilen devletler bu savaşı 1815'te Waterloo Savaşı ile galibiyetle sonlandırmalarına rağmen bu fikriyatın halklarına yayılmasına engel olamamışlar ve Avrupa'da 19. asır boyunca birbiri ardına birçok Avrupa memleketlerinde devrim hareketleri fırtınası kopmuştur. Nitekim aynı yüzyılın ortalarına doğru anayasal düzen gayet normal karşılanmaktadır. 2. Nasyonalizm. İkinci fikir akımımız da nasyonalizm yani milliyetçilik. Kişi özgürlüğü kavramının milletlere tatbiki olarak karşımıza çıkan milliyetçilik akımı özellikle Osmanlı ve Avusturya başta olmak üzere çok uluslu devletler bakımından büyük bir faciaya sebep olmuştur. Bu devletlerde birbiri ardına birçok milli bağımsızlık hareketleri cereyan etmiş ve bu hareketler devletlere büyük darbeler vurmuştur. Fakat nasyonalizmin bundan daha önemli bir sonucu milli birlik inancını kuvvetlendirerek Avrupa'da iki yeni devleti ortaya çıkarmış olmasıdır. Bu devletler Piemonte etrafında birleşmiş İtalya ve Prusya etrafında birleşmiş Almanya'dır. Torino'da 1861 yılında Fransa'nın desteğiyle Avusturya İmparatorluğunu mağlup ederek prestij kazanmış Piemonte önderliğinde İtalyan parlamentosu açıldı ve krala taç giydirildi. Bunu da Alman Milli Birliği'nin kurulması takip etti. Sırasıyla Danimarka, Avusturya, Macaristan ve Fransa devletlerini yenilgiye uğratan Prusya, çevresindeki dağınık Alman prensliklerini birleştirerek Alman İmparatorluğunu kurmuş oldu. Bu iki yeni devletin Avrupa'da belirmesiyle bütün dengeler değişmiş oluyordu. 3. Sosyalizm. Son olarak bahsedeceğimiz akımda sosyalizm. Temelde kişiler arasında eşitliğin, aynı şekilde ekonomik eşitlik olarak da tatbik edilmesinin gerekliliğini öngören bu fikir akımı, Fransız devriminden sonra çeşitli yazarlar tarafından dillendirilse de, pratikteki konumunun tespit edilmesi hususunda bu düşünürler arasında büyük ihtilaflar olmuştur. Tabiri caizse herkes kendi kafasından bir sosyalist sistem uydurmaktadır. Bu yüzden akım genel olarak fikir dünyasına hapsolmuş ve 19. yüzyılda bazı istisnalar haricinde nasyonalizm ve liberalizmdeki gibi etkili olmuş devrimler zincirine sebep olamamıştır. Karl Marx ile birlikte sosyalizm bambaşka bir forma kavuşmuştur. Marx, teorisini işçi yani proleter kesime dayandırmakla birlikte sadece fikri alanda hareket etmemiş,
Aynı zamanda bu kesimin uluslararası düzeyde örgütlenmesini sağlamak için çeşitli adımlar atmıştır. Fakat bu teşebbüslerin başarılı olduğu söylenemez. Savaş sırasında da dünyanın dört bir yanındaki insanlar enternasyonel sosyalist örgütleri bir kenara bırakıp vatanlarını savunmaya koşmuşlardır. Sadece Rusya'nın Sosyal Demokrat İşçi Partisi hariç.